Sri Caitanya-caritamrta, Adi Leela, chapter 7, texts 20 and 21. Translation and commentary by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Sri Caitanya-caritamrta 7. bölüm Adilila 7. bölüm 20 ve 21. kıtaları okuyoruz. Ve onun Srila Prabhupada tarafından açıklamasını. Shri Panchatattamili Prithivi Ashiya Purva Prema Bhandare Mudra Ugardiya Panche Mili Lute Prem Kare Ashadan Joto Joto Piye Trishna Bardhe Anukan. The characteristics of Krishna are understood to be a storehouse of transcendental love. Although that storehouse of love certainly came with Krishna when he was present, it was sealed, but when Sri Caitanya Mahaprabhu came with his associates of the Panchatattva, they broke the seal and plundered the storehouse to taste transcendental love of Krishna. The more they tasted it, the more their thirst for it grew. Purport: Sri Caitanya Mahaprabhu is called Mahavadanyavatara because although he is Sri Krishna himself, he is even more favorably disposed to the poor fallen souls than Lord Sri Krishna. When Lord Sri Krishna himself was personally present, he demanded that everyone surrender unto him and promised that he would give one all protection. But when Sri Caitanya Mahaprabhu came to this earth with his associates, he simply distributed transcendental love of God without discrimination. Sri Rupa Goswami therefore could understand that Lord Chaitanya was none other than Sri Krishna himself, for no one but the Supreme Personality of Godhead can distribute confidential love of the Supreme Person. Krishna'nın özelliklerinin transandantal aşkın depolandığı yer olduğu anlaşılmalıdır. Bu aşkın deposu kesinlikle Krishna burada bulunduğunda onunla birlikte gelmiş olmasına rağmen o mühürlüydü. Ama Sri Chaitanya Mahaprabhu Panchatattva birliktelikleriyle birlikte geldiğinde onlar bu mühürü kırdılar ve Krishna'ya duyulan transandantal aşkı tadına varmak için bu depoyu soydular. Ve onu daha çok tattıkça ona duydukları susuzluk daha da büyüdü. Srila Prabhupāda'nın açıklaması. Sri Chaitanya Mahaprabhu'ya Mahavadanyavatara denir. Çünkü o kendisi Sri Krishna olmasına rağmen Rab Sri Krishna'dan düşmüş olan zavallı ruhlara karşı daha da merhametlidir. Ve Rab Sri Krishna kendisi burada şahsi olarak bulunduğunda o herkesin kendisine teslim olmasını istedi ve bu şekilde bir kişiye bütün korumayı vereceğine dair söz verdi. Ama Sri Chaitanya Mahaprabhu bu dünyaya birliktelikleriyle birlikte geldiğinde o hiçbir ayrım yapmaksızın Tanrı'ya duyulan transandantal aşkı dağıttı. Sri Rupa Goswami bu nedenle Rab Chaitanya'nın Sri Krishna'dan başkası olmadığını anlayabiliyordu. Çünkü Tanrı Yüce Şahsından başka hiç kimse Yüce Tanrı'ya duyulan bu gizemli ve şahsi olan aşkı dağıtma özelliğine sahip değildir. This chapter is titled Lord Chaitanya in 5 features. Bu bölümün başlığı 5 tane farklı özelliği içerisinde Rab Chaitanya'dır. 5 features means Panchatattva. Ve bu 5 farklı özellik aslında Panchatattva anlamına gelir. You all know this Panchatattva. They're all familiar with this. Herkes Panchatattvanın kim olduğunu biliyor mu? Buna aşina mı? Onlara aşina mı? Have you all had darshan of Panchatattva in Mayapur? Buradaki herkes Mayapur'da Panchatattvanın darshanını aldı mı? Not all. You've had, yeah. Herkes değil. You've had on the internet. You can have right now if you want on the internet. İnternette şu anda da isterseniz hemen onların darshanını alabilirsiniz. There are some advantages of this modern technology. Bu modern teknolojinin de bize sunduğu bazı avantajlar var. The Panchatattva are described in the beginning of Caitanya-caritamrta.
Caitanya-caritamrta'nın başında Panchatattva betimleniyor. Panchatattvatmakam Krishnam Bhakta Rupa Swarupakam Bhaktavataram Bhaktakyam Namami Bhakta Shaktikam. The author of Caitanya-caritamrta, Sri Krishnadas Kaviraj Goswami, offers his obeisances in this way. Şri Kaviraj Goswami Maharaj aslında Caitanya-caritamrta'nın yazarı şu şekilde anlatıyor onları. The Supreme Lord, Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, appears in 5 features. Tanrı Yüce Şahsı Şri Chaitanya Mahaprabhu 5 özelliğiyle birlikte belirir. He is Krishna himself, the subject of, he is the object of all love. Subject of, yeah. O Şri Krishna, Chaitanya Mahaprabhu Şri Krishna olarak aslında o aşkın öznesidir. But he has taken the form of a devotee. Ama o bir adanan kılığına girmiştir. And he has appeared with Nityananda, who is often called Nityananda Swarup. He is non-different from Chaitanya Mahaprabhu. Ve o Nityananda ile birliktedir. Ona da Nityananda Swarup denir. Bu da onun Chaitanya Mahaprabhu'dan farksız olduğu anlamına gelir. Then Bhakta Avatara, this Advaita Acharya has also appeared as an avatar of a devotee. Bhakti avatar olan Advaita Acharya da bir adananın avatarı olarak belirdi onlarla birlikte. And Bhakti Shakti is represented by Gadadhar Pandit. Ve Bhakti Shakti de Gadadhar Pandit tarafından temsil edilmektedir. And he who is known as a devotee, there are so many devotees of Krishna, of Chaitanya Mahaprabhu. O bir adanan olarak biliniyordu ve Chaitanya Mahaprabhu'nun birçok adananı vardı. We say, Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. All glories to the unlimited 10 millions of Vaishnavas. Biz Ananta Koti Vaishnavinda diyoruz. Yani sayısız olan 10 milyonlarca Vaishnava'ya saygılarımızı sunuyoruz. Among all the devotees of Jiva Tattva, those in Lord Chaitanya's pastimes are particularly represented by Srivas Thakur. Ve bu civalar yani sayısız olan bu canlı varlıklar içerisinde de adanan olma özelliği Srivasaya Acharya tarafından. They all live eternally in the spiritual world. Onların hepsi ebedi olarak spiritüel dünyada bulunmaktadırlar. Far, far beyond Istanbul is the spiritual world. Ve bu spiritüel dünya İstanbul'dan çok 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 uzaklarda bir yerde. You might think there's some better place than Istanbul. Yani, how about Nizhny Novgorod? No. İstanbul'dan daha iyi bir yer olabilir mi? Oh, where is that? Antalya? Antalya. That's better, is it? Antalya daha iyi değil mi? Not so much pollution. O kadar çok kirlilik yok. Better than Antalya. Where is there? Where can you go where it's cool? Antalya'dan daha iyi bir yer. Neresi var gidebileceğimiz? Too hot. Çok sıcak şu anda. Where can you go? Nereye gidebilirsiniz? Go to Antarctica maybe. Antarktika'ya belki. There are mountains in Antalya, Bey Dağları. There are mountains there also. Dağlara çıkabilirsiniz. But wherever we go in the spiritual world, in the material world, there are always some disadvantages. Spiritüel dünyada da, maddi dünyada da her neredeyseniz hep bazı dezavantajları vardır. Lord Krishna states in Bhagavad Gita, Janma mrityu jara vyadhi dukkha doshanu darshanam. One should see through the eyes of Shastra that this world is full of birth, death, old age and disease, distress. Ve Rab Krishna Bhagavad Gita'da şunu söyler. Bir kişi şastraның gözüyle bu dünyanın doğum, ölüm, yaşlılık ve hastalıkla dolu olduğunu, yani birçok üzüntüyle ve kederle dolu olduğunu görmelidir. What is the main distress in this material world? Peki bu maddi dünyadaki en büyük sıkıntı ne? The root cause of all distress and the main distress. Bütün sıkıntının kaynağı ne? Anyone? Ve esas sıkıntı ne? Arzu. Yeah, you can put it, but yeah, desire, karma. Evet, arzular yani kama. But there's going deeper still. Şey var. Envy, yeah. Evet, haset, evet. Attachment.
Illusion. Egoism. For egoism is, yeah. Not knowing who we are. Not knowing Not who knowing we are. who we are, we're getting close to it. Anger. These are all symptoms. What's the root cause? I and my. I and mine, that's again egoism. Bu da egoizm. Maya, all of that put together is Maya. Krishna bhuli se jivanadi barhimuk ataiv maya tare deya sangsarduk. Forgetfulness of Krishna. Krishna'yı unutmuş olmak. Since time immemorial we are forgetting Krishna. Çok uzun zamanlardan beri biz Krishna'yı unutmuş durumdayız. And therefore we suffer Ve bu nedenle de acı çekiyoruz. in Istanbul İstanbul'da and everywhere else. ve dünyanın her yerinde. Although we met a young Jewish shopkeeper this morning Bu sabah genç bir Yahudi esnafla karşılaştık. who preached to us O bize biraz vaaz verdi. that life is short, you should enjoy it. Hayat kısa dedi, tadını çıkarmalısınız. He was smoking. Ve sigara içiyordu. He said you enjoy then you go to hell. Sen keyif al ve sonra cehenneme git. At least he had some philosophy, even though it was azından- useless philosophy. En azından işe yaramaz olsa da bir felsefesi vardı. Forgetfulness of Krishna is the cause of our material existence. Krishna'yı unutmuş olmak bizim maddi varoluşumuzun nedeni. And all those other things that were suggested, desire, anger, attachment, they're all developments from our forgetfulness of Krishna. Ve arzu, öfke ve bağlılıklar, tüm bunlar daha önce belirttiğimiz şeyler, bunların hepsi aslında Krishna'yı unutmanın bir sonucu. Envy was also stated, Hasetten de bahsetmiştik. specifically envy of Krishna. Özellikle de Krishna'yı kıskanmış olmak. There's a similar verse. Benzer bir kıta var. Krishna bahirmukh hoya bhagavancha kare nikatastha mayatare japatiyadhare. When we become inimical to Krishna, then desire, that was also mentioned, desire. The natural desire to serve Krishna becomes transformed into a desire to enjoy separately from Krishna, to enjoy material life. Biz Krishna'ya karşı düşmence bir tavır içine girdiğimizde Krishna'ya hizmet etme doğal arzumuz aslında keyif alma arzusuna dönüşür. Maya was also suggested. So nikartasta, Maya is just waiting, and when we desire not to serve Krishna, then she catches us. Ve Maya'dan da bahsetmiştik. Maya da bir köşede beklemektedir ve biz Krishna'ya hizmet etmek istemediğimizde bizi yakalar. Maybe you have some experience Belki sizin bir deneyiminiz vardır bununla ilgili. that we're trying to serve Krishna, Biz Krishna'ya hizmet etmeye çalışırken and we're feeling very happy in our service. ve hizmetimizde çok mutlu hissederken And as soon as we start to think, I'm doing very well, then we stop doing well. ve biz çok iyi yaptığımızı düşündüğümüz anda bir şeyleri yapmayı bırakırız. Maya catches us. Maya bizi yakalar. Is that right? Maya catches us. Bu doğru mu? Maya bizi yakalıyor mu? There's a narration in Mahabharata in this regard. Bununla ilgili Mahabharata'da bir betimleme var. That previously in the king's courts in India, they would have many advisors, brahmanas. Daha öncesinde Hindistan'da mahkemede birçok danışmanlar bulunuyordu, yani kralın meclisinde. Who were Brahmanalardan not just advisors in material affairs, but were also steeped in spiritual understanding. Onlar sadece maddi konularda tavsiye veren kişiler değillerdi. Aynı zamanda spiritüel bir anlayışa da sahiptiler. So one time the king asked his ministers, why do we not let go of Maya?
Bir keresinde kral da bakanlarına sordu. Why does Maya not let go of us? Why is Maya always catching us? Bir keresinde kral bakanlarına sordu. Neden Maya hep bizi yakalıyor, gitmemize izin vermiyor, bizi bırakmıyor? So all the different ministers, brahmanas, they all gave their different answers. Bütün farklı bakanları, yani farklı brahmanalar kendi görüşlerini belirttiler. The most senior brahmana there, he didn't say anything. En bunların içinde ileri olan brahmana hiçbir şey söylemedi. He was sitting there quietly. Sessiz bir şekilde orada oturuyordu. Then everyone asked him, so you please say, what is your understanding? Sonra diğerlerinin hepsi ona döndüler ve sordular, peki sen ne düşünüyorsun bu konuda? Görüşün nedir? So he continued sitting there quietly for a few minutes. Birkaç dakika Few boyunca moments. birkaç an daha orada sessiz bir şekilde oturmaya devam etti. Then suddenly he jumped up Ve sonra birden zıpladı. and grabbed hold of a pillar in the hall. Ve o meydanda salonda bulunan bir tane sütunu yakaladı. And started crying out, let me go, let me go, let me go. Sonra da ağlamaya başladı. Bırak beni, bırak beni, bırak beni. Everyone thought he'd gone mad. Herkes onun çılgına döndüğünü düşündü. Yani delirdiğini düşündü. Then he stopped. Sonra durdu. I said, so you thought I went mad? Ve dedi ki, benim çıldırdığımı mı düşündünüz? You're asking why Maya doesn't let us go, but we are holding on to Maya and saying, let me go, let me go, let me go. Siz bana Maya'nın bizi neden bırakmadığını sordunuz ama asıl Maya'yı tutan ve bırak beni, bırak beni, bırak beni diyen biziz. So we are all mad. Aslında biz hepimiz çılgınız. That is Pishachi paile jena mati channa hoy maya grasta jiver hoy shebhavudoy. In material existence, it is as if we are all haunted by a ghost. Maddi varoluşta sanki hepimiz bir cin tarafından çarpılmış gibiyiz. In modern sophisticated people don't believe in ghosts or being haunted by ghosts. Yani modern dünyada insanlar buna inanmıyorlar. Bir kişiyi içine bir ruhun girebileceğini. But actually it's a fact. Ama aslında bu bir gerçek. Have you ever seen anyone haunted by a ghost? Siz hiç böyle bir şey gördünüz mü? Yani içine cin kaçmış birisini. They may, for instance, with so much, they get so much strength. There was one boy in Malaysia. He was just a young boy. He would beat his father and mother, but he was just a young boy. He had so much strength. Malezya'da böyle bir çocukla karşılaşmıştım. Küçük bir çocuktu ama o kadar çok güce sahipti ki annesini babasını dövebiliyordu. So someone who is in Maya, it's if they're haunted by a evil spirit. Yani böyle Maya'ya düşmüş olan bir kişi aynı böyle kötü bir ruh tarafından ele geçirilmiş bir kişi gibidir. That is the purport of that verse. Bu kıtanın açıklaması budur. So Krishna comes to this world Krishna bu dünyaya gelir in his various avatars farklı avatarlarıyla to wake us up. bizi uyandırmak için. And he gives the Shastra to tell us to wake up. Ve bize şastraları verir uyanmamızı sağlamak için. Utishta, Jagrata, Prapya, Varang, Nibodhata. The Shastra says, get up, wake up, become aware of the great boon possible in human life. Ve Şastra da der ki ayağa kalk ve uyan, bu insan yaşamında sana verilmiş olan büyük hediyeyi fark et. But mostly people are not very interested. Ama genelde insanlar bununla çok fazla ilgilenmiyorlar. They're more interested in smoking, drinking, fornicating, and other such inauspicious activities. Onlar daha çok sigara içmekle ilgileniyorlar, yani içki içmekle ilgileniyorlar ve bunun gibi hayırsız bir takım faaliyetlerle. Drinking not so much here. Not so much. It's more it's not openly allowed. It's allowed actually. It's allowed. I see. It's looked down on, is it? By many people think it's not good. Bu içki burada çok yaygın At değil, least değil you're mi? supposed Yani to birçok think. kişi buna çok hoş karşılamıyor. So Krishna, very kind, comes in various avatars. Krishna çok sevecen, merhametli ve birçok farklı avatarla geliyor.
The avatari, the source of all avatars is Krishna. Purna avatar, complete avatar. Ve Krishna da Purna avatar, yani tam avatar olarak da beliriyor. He is most merciful. Ve o en merhametli olan. He gives us Bhagavad Gita. O bize Bhagavad Gita'yı verdi. And he gives a very good deal. Ve bize çok iyi bir anlaşma sundu. In the shop sometimes you find a very good deal. Bazen bir dükkana girersiniz ve orada çok iyi bir indirim vardır. If you look around on the internet, you can find good deals. Ya da internete bakarsanız böyle iyi indirimler bulabilirsiniz, fırsatlar. Fly to London for only, I don't know, 300 liras or something. Avrupa'ya yani 300 liraya bir uçuş ya da İngiltere'ye. So it's a good deal. You give a little and you get a lot. Yani bu iyi bir fırsat olur. Yani az bir para verip iyi bir şey alabilirsiniz. You get a lot more than you would expect for such a low price. Yani bu kadar düşük bir fiyatta satın alabileceğinizden çok daha fazlasını alabilirsiniz böyle bir fırsat olursa. So Krishna gives a very good deal. Ve Krishna da bize çok iyi bir indirim yapıyor. Sarvadhaman parityajya mamekam sharanang vraja hang tang sarva papebhyo mokshayishyami masucha. Krishna says, look, you've done so many sins in so many lifetimes. Krishna diyor ki bak sen birçok hayatlar boyunca birçok günahlar işledin. What are you going to do? Şimdi ne yapacaksın? You got to do thousands of years of austerities and penances and prayers and mantras and tantras and yantras and yatras and so many things to get free from all those sinful reactions. Bu günahkar faaliyetlerden kurtulmak için binlerce yıl boyunca senin feragatlarda bulunman gerekiyor. Birçok yagalar yapman gerekiyor. Tantra, mantra, yatra birçok şey yapman gerekiyor. And if you think about it, you might think, well, what's the point? Just give up. Ve bunu düşünecek olursanız da ne anlamı var diyebilirsiniz ve vazgeçebilirsiniz. Might as well smoke a cigarette and go to hell. Onun yerine bir sigara için ve cehenneme gideyim. Anyway, I'm going to hell so I can have some practice. Yani nasılsa cehenneme gideceğim, en azından biraz pratik yapabilirim. But Krishna says he gives a good deal. Okay, special offer. Ama Krishna diyor ki yani özel indirim. All you have to do is surrender to me and I will clear you from all sinful reactions. Ve diyor ki tek yapman gereken bana teslim olmak, seni bütün günahkar faaliyetlerin tepkilerinden kurtaracağım. Really? Gerçekten mi? Are you kidding? Sen şaka mı yapıyorsun? Ma shuchaha. Don't worry. I'm telling you the truth. Merak etme, sana doğruyu söylüyorum. The people in Kali Yuga are manda sumanda mateo. They're bad, worse and worse even still. Ama Kali Yuga'da kötünün kötüsüyle karşı karşıyayız. They don't even want to look at Bhagavad Gita. Kimse Bhagavad Gita'ya bakmıyor bile. And if they look at Bhagavad Gita, they'll interpret it all in a wrong way. Ve ona bakacak olurlarsa da tamamıyla yanlış şekilde yorumluyorlar. Krishna says, "Manmana bhava mad bhakto." Always think of me, become my devotee. Krishna diyor ki her zaman beni düşün, benim adananım ol. And big scholars, great philosophers come along and say that it's not unto Krishna it's not Krishna we have to think of, but the unborn eternal within Krishna. Ama büyük akademisyenler, filozoflar diyorlar ki orada kastedilen şey Krishna değil, aslında Krishna'nın içindeki doğmamış olan, ebedi olan, onu düşünmeliyiz her zaman. Krishna doesn't talk ever about any unborn eternal within him. Krishna hiçbir zaman kendi içinde böyle doğmamış, ebedi olan bir şeyden bahsetmiyor. Rather, he is the unborn eternal within everything and everyone. Aslında o her şeyin içindeki ve herkesin içindeki doğmamış ve ebedi olandır. Aham atma gura kesha sarva bhuta shayastitaha. Krishna says, I am the indwelling person within the heart of every living being. Krishna kendisi diyor ki ben her canlı varlığın kalbinde bulunan kişiyim. So the envious persons who take Bhagavad Gita, they distort its message. Kıskanç kişiler Bhagavad Gita'yı ellerine alıyorlar ve onun mesajını yanlış bir şekilde yorumluyorlar. They want to consider themselves very spiritual by denying Krishna. Ve Krishna'yı reddederek kendilerinin çok spiritüel olduğunu ortaya koymaya çalışıyorlar.
So not only do we not accept the good deal, but we spit on it. Yani sadece iyi bir indirimden faydalanmamış olmuyoruz, aynı zamanda onun üzerine tükürmüş gibi oluyoruz. Very envious of Krishna. Çok kıskançlar Krishna'ya karşı çok haset duyuyorlar. Krishna came and exhibited his pastimes to attract the conditioned souls to join with him. Krishna buraya geliyor ve keyif dolu meşgulelerini sergiliyor. Yani canlı varlıkların kendisine katılması için. To join with him in the spiritual world. Spiritüel dünyada canlı varlıkların ona katılması için. But the conditioned souls are very envious of Krishna. Ama koşullanmış ruhlar Krishna'yı kıskanıyorlar çok fazla. When they hear of Krishna's transcendental, spotless pastimes of dancing with the gopis, they become very envious of Krishna. Krishna'nın gopilerle olan transandantal ve lekesiz meşgalelerini duyduklarında onlar Krishna'yı çok kıskanıyorlar. They may decry Krishna or call him immoral. Onlar Krishna'yı suçluyorlar ve onun ahlaksız olduğunu söylüyorlar. Or they may try to imitate Krishna. Ya da onlar Krishna'ya benzemeye çalışıyorlar. Me Krishna, you Radha. Yani ben Krishna'yım, sen Radha'sın diyorlar. Okay, let's go and enjoy. Hadi şimdi gidelim, bunun keyfini çıkaralım. The problem is that they're not Krishna or Radha. Ama buradaki problem şu ki onlar Krishna ya da Radha değiller. Illicit sex is always sinful. Ve evlilik dışı cinsellik her zaman bir günahtır. But if one does so, pretending to be Radha and Krishna, it is so many more times more sinful and offensive. Ama bir kişi bunu Radha ve Krishna'ymış gibi yaparsa bu çok daha fazla günahkar bir faaliyete dönüşür ve çok fazla kabahat işlemiş olurlar. So it's a very difficult situation in Kali Yuga. Ve Kali Yuga'daki durum çok zor bir durum. People naturally want to be happy. İnsanlar doğal olarak mutlu olmak istiyorlar. But they're so degraded that they take happiness in the most most sinful activities. Ama o kadar alçalmış durumdalar ki mutluluğu en aşağılık faaliyetlerde bulmaya çalışıyorlar. So Caitanya Mahaprabhu comes Ve Chaitanya Mahaprabhu geliyor with his devotees, adananlarıyla birlikte. and they give instant bliss, Ve onlar anında bir mutluluk veriyorlar. immediate taste of the nectar of the spiritual world. Spiritüel dünyanın tadını anında alabiliyorsunuz. The nectar of the spiritual world is the nectar of love of Krishna. Spiritüel dünyanın nektarı Krishna'ya duyulan aşkın nektarıdır. It is particularly the highest portion of the spiritual world. Özellikle de spiritüel dünyanın büyük bir bölümünü. It is a very high topic and very secret even to Brahma, Shiva, and even to the residents of Vaikuntha. Bu çok yüksek bir konudur ve çok gizli bir konudur. Yani Brahma için, Shiva için ve Vaikuntha'nın sakinleri için bile bu geçerlidir. But the Panchatattva, Sri Krishna Caitanya, Prabhu Nityananda. Who the Panchatattva? Can you say? Sri Krishna Caitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar, Shrivasa. Shrivas. You want to say Shrivas? Shrivasa. Others are saying Shrivas Adi Gaur Bhaktivinoda. Who's correct? Gaura Bhaktivinoda is the devotee, I think. Yeah, so you're both correct. But actually, if we take the 5 tattvas, then it's Shrivas Adi Gaura Bhaktivinoda. So Chaitanya Mahaprabhu comes with all his devotees. Ve biz böyle dediğimizde aslında Shrivas Adi Gaura Bhaktivinoda daha doğru oluyor. Çünkü Chaitanya Mahaprabhu bütün adananlarıyla geliyor. Shrivas represents all the devotees in the Jiva tattva. Shrivas Jiva Tattva olarak bütün adananları temsil ediyor. And Gadadhar represents devotees in the Shakti tattva. Ve Gadadhar'da Shakti Tattva'daki adananları temsil ediyor. There are others, Jagadananda, 6 Goswamis and others. Diğerleri yani 6 Gosvamiler gibi. So Chaitanya Mahaprabhu comes, and that very secret gift of love of God, he makes it available. Chaitanya Mahaprabhu gelir ve bu çok gizli olan Tanrı aşkını ulaşılabilir bir hale getirir. Not only makes it available means you can say, come, take it. Yani buna ulaşılabilir hale gelmesi demek, gel al diyor demektir.
But he doesn't just say, come and take it. He goes out and gives it. Ve bu ama o sadece yani bunu gel al demekle kalmaz. Dışarı çıkar ve bunu verirdi. And makes people take it. Ve insanların bunu almasını sağlar. Through the medium of the holy names of Krishna. Ve bunu da Krishna'nın kutsal isimler aracılığıyla yapar. All over the world nowadays, by the mercy of Srila Prabhupada, there are so many temples and centers of the International Society for Krishna consciousness. Srila Prabhupāda'nın merhametinin sonucu olarak bütün dünyada şu anda ISKCON'un birçok merkezi bulunuyor. But not many people come. Uluslararası Krishna Bilinci Topluluğu'nun. In India, many people come, especially on Janmashtami. We'll get so many people coming, especially. Dünyanın her yerine çok fazla insan gelmiyor bu merkezler ama Hindistan'da geliyor. Özellikle Janmashtami gibi festivallerde. In Juhu, Mumbai, there's every Janmashtami. If we could take Janmashtami and the next day Nandotsava, over 1 million people come. Juhu Tapınağı'na bakacak olursak Mumbai'deki Janmashtami ve Nandomatsava yani bu iki günü toplayacak olursak 1 milyon kişi geliyor. There's arrangement to keep the people moving. They just come in, stand in line, take darshan and go. Onları böyle devamlı hareket etmelerini, yani ilerlemelerini sağlayacak bir sistem var. Onları bir sıraya sokuyorlar. Darshan alan ilerlemek zorunda kalıyor. At the temple of Srinivas Balaji in Tirupati, Tirumala, you have to book in advance your time for darshan. You can get a computerized entry because all the time there are so many people coming. Ve Tirupati'ye de babacıyı görmek için gitmek isterseniz bunun için sıra almanız gerekiyor. Çünkü orada bilgisayar sistemiyle bir sıra var ve o kadar çok kişi geliyor ki her gün. So that is good. Ve bu iyi. But not everywhere is India. Ama her yer Hindistan gibi değil. And many centers we have throughout the world, people are coming, but not so many. Dünyanın birçok yerinde merkezlerimiz var ve insanlar geliyorlar bu merkezlere ama çok fazla kişi gelmiyor. So following the example of Caitanya Mahaprabhu and his associates, devotees go into public and chant the holy names. O yüzden de Chaitanya Mahaprabhu ve onun birlikteliğinde olanları takip ederek, yani onları takip ederek adananlar da dışarı çıkıyorlar ve insanlara bunu vermeye çalışıyorlar. Bhaktivinoda Thakur has described. Bhaktivinoda Thakur şöyle söylüyor. Udilo aruna puraba bhage dvijamani gaura amani jage bhakata shamaha loya shate gela nagara braje. Just as before the sunrise, the red rays, aruna. So just as that was becoming visible, so Chaitanya Mahaprabhu also became visible, rose up. Ve Bhaktivinoda Thakur diyor ki aynı güneş doğmadan önce o kızıllığın ortaya çıkması ve görünür hale gelmesi gibi güneşin Chaitanya Mahaprabhu da öyle görünür olmuştur. And taking all his devotees with him, he went to the neighboring towns and villages. Ve bütün birlikteliğinde olan kişileri alarak o komşu köylere ve kasabalara gitmiştir. Tatai tatai bajalo kol ghana ghana tahe janjaral premier dhala dhala shonara anga charne nupura baje. Chaitanya Mahaprabhu would dance in kirtan in public. Chaitanya Mahaprabhu herkesin içinde kirtanda dans ediyordu. The mridanga would make beautiful sounds. Mridangalar çok güzel sesler çıkarıyorlardı. And Chaitanya Mahaprabhu, his body would shimmer and shiver in ecstasy of love of God. Ve Chaitanya Mahaprabhu'nun bedeni de duymuş olduğu transandantal aşktan dolayı huşu içinde titriyordu, çırpınıyordu. The jaja, there's some big instrument. You have some small version that would be sounding also. Jaja. Karatal. In ISKCON English they call it wampus. Wampers. Onların wamperlar gibi Because ziller they de var. wump it together, but actually that's not the traditional way of playing it. Yeah. And this is the smallest size. Bu küçük olanı yani küçük boyu. And then Premier Dhala Shona, his golden body would shimmer in ecstasy, and his ankle bells would sound
his ankle bells as he's dancing, they would sound on his feet. Ve onun Chaitanya Mahaprabhu'nun bedeni altınımsı bir renkteydi ve o bu şekilde titriyordu ve ayak bileğindeki ziller çalıyorlardı. Mukunda Madhava Jadava Hari Boleno Bolare Bodana Bari Michene Da Boshe Gelare Rati Di Bosha Sharira Shaje. So Chaitanya Mahaprabhu would preach to the people also. Ve Chaitanya Mahaprabhu aynı zamanda Krishna bilincini veriyordu insanlara. He would tell them, all you also chant the holy names. Fill up your mouths with the names of Krishna. Ve diyordu ki siz de söyleyin Krishna'nın isimlerini, ağzınızı bu isimlerle doldurun. You're simply wasting your night in sleeping. Siz akşamlarınızı boşa harcıyorsunuz uyuyarak. And the daytime in decorating your body. Ve sabahları da vücudunuzu süslemekle uğraşıyorsunuz. So in this way Chaitanya Mahaprabhu brought Krishna consciousness to the people. Ve bu şekilde Chaitanya Mahaprabhu Krishna bilincini insanlara getirdi. So we're still doing the same thing. Ve biz de hala aynı şey yapıyoruz. In some countries, due to the socio-political situation, it's not possible to do. Bazı ülkelerde sosyopolitik durumdan dolayı bunu yapmak mümkün olmuyor. Unfortunately. Ne yazık ki. But people from all these countries, they go to places like, just like people come from London and New York on tourism to Istanbul. People from Istanbul go for tourism to London and New York. Aynı Londra'dan ve New York'tan insanların İstanbul'a turizm için gelmesi gibi İstanbul'dan insanlar da Londra'ya ve New York'a gidiyorlar. Turistik nedenlerle. So it's very important in these big cosmopolitan cities where people from all over the world come to regularly chant the holy names in public. O yüzden de yani bu dünyanın her yerinden insanların geldiği büyük şehirlerde düzenli bir şekilde halk arasında bu kutsal isimleri söylemek çok önemli. And people from all over the world will hear the holy names. Ve bu şekilde dünyanın her yerinden insanlar kutsal isimleri duymuş olacaklar. That is a great mercy for them. Bu da onlar için büyük bir merhamet olacaktır. Some people, when they hear, they don't like it. Bazı insanlar bunu duyduklarında bundan hoşlanmıyorlar. Some people are very demoniac. Bazı insanlar çok iblisvarlar. We used to have this experience. Bizim bu tür deneyimlerimiz oldu. I remember going in the 1970s in London on Harinam Sankirtan in Oxford Street, Central London. They're still doing every day. 1970'lerde ben Londra'da Oxford Caddesi'nde merkezinde Londra'nın Harinam Sankirtan'a çıkmıştım. So hala yapıyorlar her gün bu. As we would go on the street, some people would smile, some people would wave. Biz böyle sokaklarda yürürken bazıları gülümsüyorlar, bazıları el sallıyorlar. Some people would laugh. Bazıları gülüyorlar, bazı insanlar. And some people would rah. Bazıları yapıyorlar. And some would block their ears and run away. Ve bazıları da kulaklarını tıkıp oradan uzaklaşıyorlar. They don't want to hear it. Duymak istemiyorlar. Too late. Çok geç kaldılar. We got you. Biz onları yakaladık. The holy name entered your ears. Kutsal isimler onların kulaklarına girdi. Cheto darpana marjanam. Whether you don't want to be purified, but it will purify you. Arınmak istemeseniz de arınacaksınız. Bu sizi arındıracak. And practically we had that experience. Ve pratik olarak da biz bu deneyime sahibiz. Because sometimes, just like you find on one street corner, there's a newspaper seller. The newspaper, they don't have any more newspaper sellers. Yani Maybe newspaper seller on the corner, or someone selling orange juice, or nar juice. You have here. Bazen sokakta böyle gazete satan birisi oluyor köşede. 175 lira for one glass. Ya da bir portakal suyu ya da nar suyu. 170. 170. We saw 170 today liraymış. down Bir bardak at the, meyve suyu. Bluma, 170. Sellat. So in London there was one man. We pass him every day on the street corner. Ve Londra'da böyle bir adam vardı. Biz her gün onun önünden geçiyorduk. O gazete satıyordu. And the high point of his day, the greatest pleasure he got in the day was when the devotees went past. Ve o günün en zevkli kısmı onun için adınanların önünden geçtiği zaman oluyordu. And he would shout out all the worst words or expletives.
Ve yani aklına gelen bütün kötü sözcükleri söylüyordu, bağırıyordu, hakaret ediyordu. Every bad word that you won't find in the dictionary, he would call out. Yani sözlükte bulamayacağınız bütün küfürleri o yani söylüyordu. One day he changed. Ama bir gün değişti. The secret weapon, the women's book distribution team got him. Ve kadınların kitap dağıtan kadınların grubundaki bir kişi onu yakaladı. Gizli bir silahla. Although he was probably the furthest person in the world away from being philosophical, somehow he got one of Prabhupada's books. O belki dünya üzerindeki felsefeden en uzak kişiydi ama yine de Srila Prabhupāda'nın kitaplarından birisini aldı. Then his attitude changed. Ve onun tavrı değişti. By hearing the holy names so many times. Kutsal isimleri birçok kereler duyduktan sonra. This is Caitanya Mahaprabhu's system. Bu Chaitanya Mahaprabhu'nun sistemi. He doesn't say, first of all you surrender, I'm giving you a deal. O sen önce teslim ol, ben sana bir indirim yapacağım demiyor. You do this, I'll do this. He doesn't say that. Sen bunu yap, ben de onu yapacağım demiyor. Böyle söylemiyor. Force feeding. İlk önce besliyor. Force feeding, do you know what that is? Yok, by force. Forcibly feeding. zorla When someone besliyor. wants to go in the prison, they go on fast for political purposes. Then they forcibly feed them so they don't starve and cause a they want them to starve, but it makes too much problem politically. So they force feed them. Yani hapishanede örneğin bir kişi ölüm orucuna yattığında onların ölmesini istemedikleri için, yani problem olmasını istemedikleri için onları zorla besliyorlar. Bunun gibi. You must take Krishna Prem in the form of the holy name. Sen yani kutsal isimler formunda bu yemeği yemelisin. Because the holy name, the first effect is Chaito Darpanamarjanam, cleaning the heart. Çünkü kutsal isimlerin ilk etkisi kalbi temizlemesi. And there are various effects up to Anandam Buddhi Vardhanam Pratipadam Purnamritas Vardhanam. It increases the ocean of transcendental bliss and enables us to fully taste nectar at every step. O transandantal aşk okyanusundaki nektarın arttırır, yani ilk etkisi bu ve tamamıyla bunun tadını almamızı sağlar. This is completely unimagined and unimaginable for people who think that we should enjoy this world. Bu dünyadan keyif almamız gerektiğini düşünen kişiler için bu hayal bile edemeyecekleri bir şeydir. But Chaitanya Mahaprabhu comes to offer that, to give it. Ama Chaitanya Mahaprabhu bunu sunmak için, hatta bunu vermek için geldi. And another amazing feature of Chaitanya Mahaprabhu is that he engages people who themselves are just new in Krishna consciousness. He engages them in distributing this. Ve Chaitanya Mahaprabhu'nun diğer bir harika özelliği de kendileri Krishna bilincinde yeni olan kişilere bu Krishna bilincini başkalarına dağıtma görevini vermesidir. So they become purified and they purify others. Onlar bu şekilde arınırlar ve başkalarını da arındırırlar. He is known as Mahavadanya, the most merciful. O Mahavadanyaya olarak bilinir, en merhametli olan. And he engages others also. Ve o başkalarını da bununla meşgul eder. He is not alone. O tek başına değildir. By himself he can deliver all the world. O tek başına kendisi de bütün dünyayı kurtarabilecektir. But he gives opportunities to everyone to distribute love of God and in that way taste love of God. Ama o diğer herkese de Tanrı aşkını dağıtma fırsatını verir ve bu şekilde bu aşkın tadını alma fırsatını da. So in certain situations it becomes not possible to go in the streets and chant Hare Krishna. Bazı durumlarda sokağa çıkıp Hare Krishna mantrasını söylemek mümkün olmayabilir. But you can do indoors also. Ama bunu içeride de yapabilirsiniz. Wherever the holy name is chanted, that place becomes a holy place. Kutsal isimlerin söylendiği yer kutsal bir yer haline gelir. So Istanbul is a holy place. O yüzden İstanbul kutsal bir yer. We went this morning, we saw the Blue Mosque. Bu sabah Sultanahmet Camii'ni görmeye gittik. It is a place where people have expressed
their prayers to God for a few hundred years. Yüzlerce yıldır insanların gidip Tanrı'ya dualarını sunduğu bir yerdi burası. Built with a lot of money. A lot of money. It's built with a lot of money. Birçok para, yani çok para harcandı bunu yani inşaatı So the için. money wasn't being spent for immediate personal sense gratification. Ve bunun için harcanan para da kişisel bir zevk için veya duyu tatmin için harcanmamıştı. And the best of artistic craftsmanship Ve burada en iyi sanatçılardan faydalanıldı. for the glorification of God. Ve bu da Tanrı'yı yüceltmek için yapıldı. And all over the world there are such churches, mosques, temples, synagogues, gurudwaras for the glorification of God. Ve dünyanın her yerinde bu tür camiler, tapınaklar, kiliseler, sinagoglar ve urudvarlar var. Caitanya Mahaprabhu gives the essence of all religion, love of God, by chanting the holy names. Caitanya Mahaprabhu bütün dinlerin özünü bize verdi. Yani Tanrı aşkının özü, Tanrı aşkıdır bu. O da kutsal isimleri söylemektir. If we chant in any place, even if it's in a closed room, that whole place becomes purified. Biz bunu kapalı bir yerde yapıyor olsak da bütün her yer bununla aslında kutsanmış olur. Imperceptible auspiciousness. Srila Prabhupada uses this term. Imperceptible auspiciousness. Bu yani algılanamaz bir hayırlılıktır. Srila Prabhupada bunu böyle tanımlamıştı. In other words, we may not see it, we may not see the effects immediately, but the effect is there. Purification is going on. Yani biz bunun etkisini hemen göremeyebiliriz ama etkisi mutlaka olacaktır ve bu devam etmektedir bu etki. Caitanya Mahaprabhu's movement is still going on. Caitanya Mahaprabhu'nun hareketi hala devam ediyor. Adapi ho jai lila kore gaurarai kono kono bhagavane deki bare pai. Even up to the present day, some fortunate people can see the pastimes of Caitanya Mahaprabhu continuing, even now. Günümüzde dahi yani bazı kişiler, bazı tarihli kişiler Caitanya Mahaprabhu'nun keyif dağ meşgalelerini görebilmektedirler. Hala da görüyorlar. So this chanting, distributing Srila Prabhupada's books, all these activities of practicing and spreading Krishna consciousness all over the world, these are the pastimes of Caitanya Mahaprabhu. Srila Prabhupada'nın kitaplarının dağıtılması, kutsal isimlerin söylenmesi, Hare Krishna mantrasının söylenmesi, tüm bununla ilgili olan faaliyetler aslında Caitanya Mahaprabhu'nun keyif dolu meşgaleleridir. Caitanya Mahaprabhu said, Pritivite ache jato nagaradi gram shabatra prachar hoibe moranam. In every town and village of the world, my name will be preached. Caitanya Mahaprabhu yani her köyde ve her kasabada benim ismim söylenecek demiştir. So we may think, well, how is that possible? Siz de şöyle düşünebilirsiniz. Bu nasıl mümkün olabilir? Towns and villages of Turkey, how is that going to be possible? Yani Türkiye'nin köylerinde, kasabalarında bu nasıl mümkün olabilir? We may think, well, it's possible in Britain maybe and America maybe. Belki İngiltere'de olabilir, belki Amerika'da olabilir bu diye düşünebiliriz. But previously people in India, they used to see this verse and think, how is that possible? In India maybe, but not in Britain and America. Ama Hindistan'dakiler de daha önce böyle düşünüyorlardı. Bu nasıl mümkün olabilir? Belki Hindistan'da olabilir ama Amerika'da, İngiltere'de bu mümkün değil. By Caitanya Mahaprabhu's mercy, the impossible becomes possible. Ama Caitanya Mahaprabhu'nun merhametiyle imkansız olan imkanlı hale gelir. So go on chanting. Yani mantraları söylemeye devam edin. Actually, in Iran, Srila Prabhupada, he told the devotees there, you encourage people to chant. They know the name of Allah, so you encourage them to chant that name. İran'da aslında Srila Prabhupada adananlara demişti ki insanlar Allah'ın ismini söylüyorlar. Onu daha çok söylemesi için onları cesaretlendirin. He wanted people to chant Hare Krishna. O tabii ki insanlar Hare Krishna mantrasını söylemesini And this istiyordu. was before the revolution there. Ve bu oradaki devrimden önceydi. So it wasn't very open, but it was something like the situation here, I would guess, at that time, yeah.
O zaman da çok açık değillerdi ama sanırım buradakine benzer bir durum vardı orada. So some people were coming forward and chanting. Bazıları da geliyorlardı ve mantra söylemeye başlıyorlardı. Prabhupada said, for the mass of people, you encourage them, chant the names they know. Ama Şrila Prabhupada demişti ki yani insanların çoğu için aslında bildikleri isimleri söylemeleri konusunda onları cesaretlendirebilirsiniz. Encourage them in their God consciousness in the way they know. Bildikleri şekilde Tanrı bilincinde ilerlemeleri için onları cesaretlendirebilirsiniz. Hare Krishna. Hare Krishna. Any question, comment? Herhangi bir sorusu olan ya da bir yorum yapmak isteyen var mı acaba? Protest? Protest. Karşı çıkmak istediğiniz bir şey. I have actually two questions. Thank you. I have two questions. Okay. So I may ask one by one or. Yeah, ask one. İki sorum var. Önce ilkini sorayım. Prabhuji, when we are reading Mahabharata and Gita, we are learning that how bad the time was when Lord Krishna came to save people. How bad the time was. The time. Yeah, was. how bad the time was when during Dwapara, when Mahabharata took place. So the brothers were killing brother and trying to kill, like Kauravas, Duryodhana were trying to kill Pandavas. Kansa himself was trying to kill Krishna when he was in his childhood. So how should we understand that? Are we living at a better time now, or is it we often call Kali Yuga? So today, are we better than that time or worse than that time? Please translate the question. Bhagavad Gita'ya ve Mahabharat'a baktığımızda yani Dvapara Yuga'nın sonuna baktığımızda aslında kardeşlerin kardeşleri öldürdüğünü görüyoruz. Yani Duryodhana Pandavaları öldürmeye çalışıyor, Kauravalar, ya da Kamsa Krishna'yı öldürmeye çalışıyor. Bu durumla kıyaslandığında şu anda daha iyi bir durumda olduğumuzu mu düşünmeliyiz yoksa daha kötü bir durumda olduğumuzu mu? Overall, the situation in the world is worse. Genel olarak baktığımızda dünyadaki durum daha kötü. Tata chanu denam dharma satyam shocham kshamadaya kalena balena rajan nangshantyayur balang smritihi. In Bhagavatam, Shukadev gives an overview of Kali Yuga. Bhagavatam'da Shukadev Kali Yuga ile ilgili genel bir özet geçiyor. That in Kali Yuga, with the passing of every day, all good qualities will decrease. Kali Yuga'da her geçen gün iyi olan niteliklerin azalacağını söylüyor. Dharma will decrease. Dharma'nın azalacağını söylüyor. Then dharma, religiosity, then satyam, truthfulness. Dharma yani dindarlık ve sonra doğruluk yani dürüstlük. Shocham, cleanliness, purity. Saucham yani temizlik, saflık. Kshama, tolerance. Kshama yani hoşgörü. Daya, mercy. Daya, merhamet. Lifespan. Yaşam süresi. Bodily strength. İnsanların fiziksel gücü. Mental strength. Zihinsel gücü. All these things will decrease day by day. Her geçen gün bunların azalacağını söylüyor. Now at the end of Dwapara Yuga, when Krishna was present, Ve it was a very intense time, no doubt. Dvapara Yuga'nın sonunda Krishna'nın belirdiği zaman çok yoğun bir zamandı. Bu şüphesiz böyleydi. Because when Krishna comes, then the demons, they become more envious. Çünkü Krishna yeryüzünde belirdiğinde iblisler daha da kıskanç bir hale gelirler. So the envy of the envious became more apparent. O zaman da haset duyanın haseti daha belirgin olmaya başlar. But apart from that, the Vedic culture was widely followed. Ama bunun dışında Vedik kültürü genel olarak takip ediliyordu. Even Duryodhana and the Kauravas, to a large extent, they followed Vedic culture, even though they were demoniac. Duryodhana ve Kauravalar da şeytani özelliklere sahip olmalarına rağmen büyük ölçüde Vedik kültürünü takip ediyorlardı. Shortly after the Kurukshetra battle, Parikshit Maharaj, who succeeded the throne from Yudhishthira, he came across a low-class person
beating a bull. Kurukshetra Savaşı'ndan sonra Yudhishthir Maharaj'dan tahtı devralan Parikshit Maharaj çok düşük bir sınıfa ait bir kişiyle karşılaştı ve o kişi bir öküzü dövüyordu. Boğayı dövüyordu. Which was unheard of. Ve bu daha önce hiç duyulmamış olan bir şeydi. And now we see in the same land where Krishna appeared, every day tens of thousands of cows are being killed. Ama biz Krishna'nın belirdiği hani topraklara şu anda baktığımızda her gün on binlerce, yüz binlerce ineğin katledildiğini görüyoruz. India is very proud, has become a very powerful nation in the world. Ve Hindistan da dünya üzerinde çok büyük bir güce sahip olan bir ülke olmaktan dolayı gurur duyuyor. When there was an earthquake in Turkey, India sent so much relief. Türkiye'de deprem olduğu zaman Hindistan çok fazla yardım gönderdi. So politically, militarily, industrially becoming powerful. Yani politik olarak hani endüstriye baktığımızda ve askeri güç açısından Hindistan güçlü bir noktaya geldi. But every day so many cows are being killed. Ama her gün o kadar çok inek katlediliyor ki. Cows, goats, chickens, these are the İnekler, The keçiler, fish, of tavuklar, balıklar tabii ki öldürülüyor. now India has the largest population. What is it? How many? 1.7 mı? 1.5 billion? 150 crore, they say. Okay. Şu anda da en yüksek nüfusa sahip Hindistan 1,5 milyar So many yaşıyor. people are eating chicken. O kadar çok kişi tavuk yiyor ki. So we could guess that maybe at least more than 100 lakh chickens are being killed every day. If you consider there's so much chicken eating. 10 milyondan. Her gün 10 milyondan fazla tavuğun yani öldürdüğünü düşünebiliriz. So at least in the time of Duryodhana they didn't have chicken farms. En azından Duryodhana'nın zamanında tavuk çiftlikleri yoktu. Or mass organized animal killing. Ya da böyle yani kitlesel bir şekilde hayvanlar öldürülmüyordu. Yeah. Second question. And second question is like out of around 20 million population of Istanbul, you can see 20 or 25 of us are here. So definitely all of us want to do some progress on attaining our spiritual progress. But still we are somehow engaged with Maya. As you said, we are not able to leave Maya still. And as you have You're not progressed a letting lot, would you like to suggest some ways to all of us so that we progress Yeah. little bit faster? You should do more than others. Yeah, question translate first. İstanbul'da 20 milyon kişi var ve biz burada 25 kişi toplanmış bulunuyoruz. Tabii ki bu bizim yani spiritüel yaşamlarında ilerlemeye çalışan insanlar olduğumuz anlamına geliyor. Ama yine de çoğumuz Maya'yı yani bırakmakta zorlanıyoruz. Ve bizim daha hızlı ilerleyebilmemiz için bize önerebileceğiniz bir şey var mı? Diğerlerine daha fazlasını yapın. You should do more than others. Diğerlerine daha fazlasını yapmamız gerekiyor. Caitanya Mahaprabhu said, Bharata bhumite hoilo manusha janmaja janma shata kari karo para upaka. It is especially the duty of persons who have taken human birth in India to make their life successful by Krishna consciousness and do welfare work for others by preaching Krishna consciousness. Bharat ülkesinde doğanlar için bu insan formunu ve bunu bu şansı elde etmiş olan kişilerin Krishna bilincini diğer insanlara verme sorumluluğu olduğunu söylemişti Caitanya Mahaprabhu. So you did not come to Istanbul for spreading Caitanya Mahaprabhu's message. Peki sen İstanbul'a Caitanya Mahaprabhu'nun mesajını yaymak için mi geldin? We see as we enter, there's the bell with Shubh Labh written. So you came for Bhautik Shubh and Paisa Labh. You came for material prosperity is why you came here.
Ama burada yani girişte bir tane çan var, orada bir şey yazıyormuş. Bautik galiba. Bhautik means material. Bautik yani maddi olan şeyler için geldin sen aslında. Peysa yani para için geldin. But you can do better. You can do more than that. Ama bundan daha iyisini yapabilirsin. Daha fazlasını yapabilirsin. If you have money, okay, good. Use it for Krishna. Eğer paran varsa bu iyi bir şey. Bunu Krishna için kullan. If you all want to help spread this Krishna consciousness more, one thing you can do, you're all earning money, you can all give, you're all already probably giving, you can give more for spreading. Eğer Krishna bilincini It's yaymak also istiyorsanız, required. Krishna bilincini yaymak istiyorsanız daha fazla, hepinizin yapabileceği bir şey. Hepiniz çalışıyorsunuz ve para kazanıyorsunuz. Bu parayı verebilirsiniz. Yani zaten veriyorsunuz ama daha fazlasını verebilirsiniz. If you had more money, you could do more things. Of course, it's not depending on money. Eğer daha fazla paranız olsaydı daha fazla şey yapabilirdiniz. Tabii ki bu paraya bağlı değil. But you could, for instance, give books in all the libraries in Turkey. Ama örneğin yani Türkiye'deki bütün kütüphanelere kitap verebilirdiniz. You have to be careful, but if you give books in all the libraries and then to intellectuals, that you could do. Dikkatli olmanız gerekir ama yani kütüphanelere kitap verebilirsiniz, entelektüellere kitaplarımızdan verebilirsiniz. A few years ago, devotees in Iran got government permission for printing Srila Prabhupada's books in Farsi. Birkaç yıl önce Adana'da İran'da Srila Prabhupāda'nın kitaplarını Arapçada da Farsçada basmak için izin aldılar. And in Pakistan, devotees got not only government permission but funding for printing Srila Prabhupada's books in Urdu. Ve Urdu dilinde de yani basmak için sadece izin almadılar hükümetten, aynı zamanda bunun için bir fon da aldılar. So it's not impossible. Even some years ago, devotees were printing Prabhupada's books in Urdu. Ve bu imkansız değil. Yani bundan birkaç yıl önce de yani Adana'nın Urdu dilinde Srila Prabhupāda'nın kitaplarını çeviriyorlardı. So that's one thing you can do. Bunu yapabileceğin şeylerden bir tanesi bu. You can organize among the Indian community here to collect money for printing Bhagavad Gita. Bhagavad Gita'yı bastırmak için burada yaşayan Hintlerden yani para toplayabilirsin, bağış toplayabilirsin. Tell all the Indian Hindus that you've come here, you should do something for Sanatan Dharma in this country. Hindulara bunu söyleyebilirsiniz. Siz buraya geldiniz, bu ülkede de Sanatana Dharma için bir şey yapmanız gerekiyor. Then you can collect money for Bhagavad Gita distribution. Sonra Bhagavad Gita'nın dağıtılması için para toplayabilirsiniz. I'm just suggesting, if you start to think about it, there are many things can be done. Sadece yani önerilerde bulunuyorum. Yani düşünmeye başladığınızda birçok şey gelebilir akla. Maybe on Janmashtami you can have a big public program. Belki Janmashtami'de büyük bir halka açık program yapabilirsiniz. Possibly you could get that sponsored by the Indian Embassy. They used to do that in Moscow. Here you do also. Hint konsolosluğu belki bunu... No, you can do it. Then you can do it more publicly if the embassy sponsors. Belki yani konsolosluk buna sponsor olursa bunu daha açık, halka açık bir şekilde yapabilirsiniz. I don't know exactly the situation, but I'm just thinking what could be done. Ben buradaki durumu tam olarak bilmiyorum ama ne yapılabilir genel olarak yani düşünüyorum. And you yourself can put more time and energy into your own spiritual advancement. Ve sen kendin de spiritüel ilerlemen için daha fazla zaman ayırabilirsin. Buna daha çok enerji harcayabilirsin. Do you stay here or you're visiting? Sen burada kalıyor musun? Turkey. Ben Türkiye'de You have yaşıyorum. your own business or you're working or? Kendi işin mi var yoksa çalışıyor musun? So you're Çalışıyorum. here for some time, huh? I'm here for more than 15 years. I see. So you're more or 15 less yıldan fazladır buradayım. pravasi. So Krishna has some plan for you. That is for sure. I want to improve my efforts, so Yeah. input should be. Your effort, then you have to do bhakti sadhana Kendi çabalarımı arttırmak very istiyorum. seriously. Are you doing that? Bhakti sadhana yapman lazım. I met Narasimha Prabhu last 2 years back. I was into it, as you know, in India since childhood, praying demigods and many things.
Mic se baat karo. But not praying largely to Krishna like what I'm doing since first Bhakti camp in Turkey. But now I'm more into it, but still I'm feeling I'm lagging behind a lot. Yeah, so Yeah. catch up. Ben Bhakti kampına ilk katıldığım zamandan beri, yani Nisima Krishna Prabhu ile tanıştığımdan beri aslında bu Bhakti sadhanayı uyguluyorum ama yine de biraz geride kaldığımı düşünüyorum. Evet, o zaman yakala diğerlerini. Then you had another question? No, thank you, sir. That's it. Okay. Thank you, Prabhuji. Başka bir sorunuz var mıydı? Hayır, teşekkürler. Yeah, take it very seriously. Evet, bunu çok ciddiye alın. Turnam yateta. Take it seriously. Do it quickly. What is that verse? Tyaktva sudurlabhamidang bahusambhavante manusham artadam anityam api hadhira. Turnam yateta napatedanumritya yavan nishrayasaya vishaya kalu sarvata syat. This is spoken by Krishna. We'll find in Srimad Bhagavatam this verse. Bu kıtayı Krishna konuşmuştu ve bunu Bhagavatam'da bulabilirsiniz bu kıtayı. That human life is very rarely attained. İnsan yaşamı çok nadiren ele geçer. Now we got it. Şu anda ona sahipsiniz. It won't last very long. Ve çok uzun sürmeyecek bu. Human life, among all the other births, is the opportunity to get free from birth and death. Bütün bu diğer yaşamlar içinde sadece insan yaşamında bu ölüm ve doğumdan kurtulmak için bir şans var. So in this life, even though it's very short, we should do whatever is required so that we don't get born again. Bu insan yaşamı kısa da sürse biz tekrar doğmamak için ne gerekiyorsa onu yapmalıyız. And if we think, well, let me enjoy myself. Ama Why should eğer, I bother with all these spiritual things? ama eğer şöyle düşünüyorsak bırak keyfini çıkarayım bir şeyleri. Neden bu spiritüel şeylerle uğraşayım ki? Then Krishna reminds us that in every species of life there is sense enjoyment. So why bother in this human life? In this human life, try for spiritual advancement only. O zaman da Krishna bize bunu hatırlatıyor. Bütün yaşam türlerinde duyu tatmini için imkan var. O zaman neden bu insan yaşamında spiritüel çabalar içine giresin ki? But do it now. Do it quickly. Don't waste time. Ama şimdi yapın bunu ve hızlı bir şekilde. Zaman kaybetmeyin. Then some other question. Can I ask a question? Thank you for remembering again that where holy name is said, it becomes holy place. And my question is, what is the importance of living in Dham? Burada yani kutsal isimlerin söylendiği yerin kutsal bir yer haline geldiğini söylediğiniz için ve bunu hatırlattığınız için çok teşekkürler. Peki kutsal damda yaşamanın yani anlamı ne? Yeah, the dham means supercharged mercy. Dam demek yani merhametin böyle çok fazla dolmuş olduğu bir yer demek. Of course, it's also possible to make. It's possible to make very quick advancement. Tabii ki yani çok hızlı bir ilerleme sağlamak mümkün. It's also possible to really mess up very badly. Ama aynı zamanda çok kötü bir durumla karşılaşmak da mümkün. If we are serious about Krishna consciousness in the dham, we make a lot of advancement very quickly. Eğer Krishna bilincinde samimiysek, yani ciddiysek kutsal damda biz çok hızlı bir ilerleme sağlayabiliriz. But if we make offenses, that's very serious in the dham. Ama eğer yani kabahatler işlersek damdayken bu çok ciddidir. That is not seen in Mayapur. Offenses are not seen. Mayapur'da bu tür kabahatlere bakılmaz. But we actually have to be in Krishna consciousness to take full advantage of the holy dham. Ama kutsal damdan tam olarak faydalanabilmek için bizim Krishna bilinçli olmamız gerekir. Of course, Chaitanya Mahaprabhu wanted this preached all over the world, so it's required that devotees are in different parts of the world also, not only in the holy dham. Tabii ki Chaitanya Mahaprabhu'nun hareketin her yere yayılabilmesi için adananların dünyanın her yerinde olması gerekiyor. Sadece kutsal damda değil. Practically more important than living in the dham is to get the shelter of a bona fide spiritual master. Pratik olarak yani kutsal damda yaşamaktan daha önemlisi gerçek bir manevi öğretmenin koruması altında olmaktır. We can live in the dham and do all nonsense, but if we get proper guidance
and we take that seriously, then wherever we're living, we can make good spiritual advancement. Biz damda yaşayabiliriz ve her türlü saçmalığı yapabiliriz. Ama eğer biz manevi öğretmene sığınmışsak, her nerede olursak olalım spiritüel olarak ilerleriz. Srila Prabhupada encouraged devotees to visit Mayapur and Vrindavan, and for some of them to stay, but for most of them to visit and go back and preach all over the world. Srila Prabhupada adananların Vrindavan'a ve Mayapur'a gelmelerini istiyordu. Ama bazılarının sadece ziyaret amaçlı gelmesini ve sonra dünyanın diğer yerlerinde Krishna bilincini vermesini istedi. Sadece bazılarından kalmalarını istedi. You have to be careful. Dikkatli olmanız gerekiyor. In the holy places there are so many unholy things going on, Kutsal yerlerde kutsal olmayan birçok şey gerçekleşiyor. unfortunately. Ne yazık ki. It's easy to intellectually understanding of like loving God. Is it? Easier, let's say. You're very than feel advanced if you find it easy. Okay. In my discernment, I find it easier to intellectually understand the concept of love towards God rather than feel it inside. How can I love God more? Like I know that I should love it. Very good question. Please translate. Yani entelektüel olarak Tanrı aşkını anlamak belki daha kolay olabilir ama onu hissetmek daha zor ve ben bunu hissetmek istiyorum. Nasıl Tanrı'yı daha çok sevebilirim? Bunu yapmam gerektiğini de biliyorum. Naturally we all have love for Krishna, but it's covered. Doğal olarak hepimizin Tanrı'ya karşı, Krishna'ya karşı böyle bir aşk duygusu var ama bu üstü örtülmüş bir durumda. It's covered by a false sense of identification by which we forget Krishna. Ve bunu kaplayan, örten şey de aslında bizim Krishna'yı unutmamıza neden olan sahte bir kimlik edinmiş Otherwise, olmak. Krishna consciousness is dormant within the heart of everyone. Aksi takdirde aslında Krishna bilinci yani uyur bir halde her canlı varlığın kalbinde bulunuyor. Nitya siddha Krishna prema shadha kabunai shravanadi shuddha chitte karyayodoy. Love of Krishna is natural in everyone's heart. Krishna'ya It's always there. Krishna'ya duyulan aşk her canlı varlığın kalbindedir doğal olarak. But that has to be revived Ama bunun canlandırılması gerekir. by the process of hearing and chanting about Krishna, serving Krishna. Bu Krishna hakkında duyarak, Krishna hakkında konuşarak ve Krishna'ya hizmet ederek yapılabilir. There is a process. Bu bir süreçtir. Now we may think, well, love, if there's a process, well then it's not love. Bazıları şöyle düşünebilir, yani aşk eğer böyle bir yoldan geçmeyi gerektiriyorsa bu aşk değildir. Love should just be natural. Aşk There's no sadece, process. aşk bir süreç sonucunda ortaya çıkmamalı, aşk doğal olarak orada olmalı diye düşünebilir. But there is a process because we are spiritually sick. Ama bunun için bir süreçten geçmemiz gerekiyor çünkü biz spiritüel anlamda hastalanmış durumdayız. If we have a physical accident, then our normal condition of being able to walk here and there may be lost. Eğer biz fiziksel olarak bir hasara uğramış durumdaysak doğal olan yani yürüme kabiliyetimiz, oraya buraya gitme kabiliyetimiz azalabilir, yani ortadan kalkabilir. We may have to take training and physiotherapy to come back to the normal condition of being able to walk. Ve yürüyebileceğimiz o normal duruma geri gelebilmek için fizik tedavi görmemiz gerekebilir. So it's normal for us to feel love for Krishna. Yani bizim için Tanrı'ya, Krishna'ya aşk duymak normaldir. But there is a process where we can get back to that normal condition. Ve bu normal durumumuza geri dönebilmek için yani geçmemiz gereken bir süreç vardır. So just like someone who's lost their ability to walk, slowly, gradually, they take a few steps with some help. Gradually, under guidance, they can revive their full ability to walk. Yürüme kabiliyetini kaybetmiş olan bir kişinin bir rehberin aracılığında adım adım tekrar yürümeyi öğrenmesi gibi biz de bu şekilde Tanrı aşkını canlandırabiliriz. So in the same way, our natural love for Krishna can be revived
doğal bir şekilde, yani bizim de benzer bir şekilde Tanrı'ya duyduğumuz aşk canlandırılabilir. When we're in full love for Krishna, we like to hear about Krishna. Biz Tanrı'ya tamamıyla aşk içinde olduğumuzda onun hakkında duymaktan zevk alırız. We like to sing the names and glorify Krishna. Tanrı isimlerini söylemekten ve onu yüceltmekten keyif alırız. We like to serve Krishna. Krishna'ya hizmet etmek isteriz. So in the same way in physiotherapy, first you take some steps with help. So in the same way, in Krishna consciousness, we start hearing and chanting about and serving Krishna. And then under guidance and gradually that ability to do, natural ability becomes restored. Aynı fizik tedavide olduğu gibi adım adım ilerlemeye çalışmak gibi biz de Krishna hakkında duyarak, Krishna hakkında konuşarak yani ve ona hizmet ederek aslında bu tekrar onu sevme özelliğimizi, bu niteliğimizi tekrar canlandırabiliriz. There is a scientific process. Bu bilimsel bir süreçtir. Ador shadha tata sadhu sangha atah bhajana kriya tato nata nivritti sat tato nishta ruchistata atah saktis tato bhava. What is that? Atah saktis tato bhava. Ato premabhyadan chatib sadha kanam gayam premna pradubhave bhavet kramaha nishtastata atabhya. So there's a process. First we have some faith which comes by association with devotees. Then we associate with devotees more seriously. İlk olarak bunun için bir süreç vardır ve bu inançla başlar. Adananlarla birliktelik kurduğumuzda böyle bir inanç gelişir. Then we engage seriously in Krishna conscious practices. Ve sonra da ciddi bir şekilde Krishna bilinçli faaliyetlerde bulunmaya başlarız. Then we become free from all the material attachments and bad habits gradually. Ve sonra da bütün maddi alışkanlıklardan ve yani bağlılıklardan yavaş yavaş kurtulmaya başlarız. Then we start to have strong faith, tato nishta, and taste, ruchistata, taste for Krishna consciousness. Sonra da inancımız güçlenir ve bir tat almaya başlarız. Then we become very attached to Krishna consciousness. Ve Krishna bilincine bağlanmaya başlarız. Then our feelings for Krishna become very strong. Sonra da Krishna'ya duyduğumuz hisler çok güçlenmeye başlar. Then we come to the stage of full love. Sonra da tam bir aşka ulaşırız. It's a scientific, medical revival process. Bu da bilimsel, spiritual medication. Bu da bilimsel ve tıbbi bir spiritüel ilaçtır ve iyileşme sürecidir. It works. Ve bu işe yarar. But if someone who's been in a bad accident thinks that without any gradual process, I'll just go on a marathon run, then he'll do more harm to himself. Ama kaza geçirmiş bir kişinin yani yavaş yavaş gerçekleşecek o iyileşme sürecini beklemeden bir maratona katılmaya kalkışması durumunda olacağı gibi kişi kendisine çok zarar verebilir böyle bir şey yaptığında. You can read these books. Do you have these books? Bu kitapları okuyabilirsin. Bu kitaplar var mı sende? At home I have, yes. Evde var. I have, yes. I'm reading it right now. Which are you reading? Hangisini okuyorsun? Bhagavad Gita as it is. I see. You're reading in English, is it? İngilizcesinden okuyorsun değil mi? You have Turkish also. What's your mother tongue? Turkish. Türkçesi de var. Ana dilin ne? Türkçe. I was a little doubtful. I thought you might be from Indian background. Belki Hindistan'dan olabilirsin diye düşünmüştüm. Did you translate this? You and your wife translated this? Oh, I see. Sen mi bunu yani çevirdin eşine birlikte? Hayır, Kaliforniya'da bir Adnan çevirmiş. Yani çok uzun yıllar önce. So please read it. It's very helpful. Lütfen bunu oku, bu çok yardımcı olacaktır. My experience in first reading Srila Prabhupada's books was Benim deneyimim şöyle olmuştu. Srila Prabhupada'nın ilk kitaplarını ilk okuduğumda First thing I'd read in my life which makes sense. İlk defa hayatımda anlamlı gelen bir şey okumuştum.
Every line, every word makes sense. It's so Her so cümle, clearly true. her cümle, her kelime anlamlıydı yani ve tamamıyla çok açık bir şekilde doğruydu. Anyway, I'm here today and gone tomorrow. That's an English saying, but it's literally true in my case. Bugün buradayım, yarın gidiyorum. Bu İngilizce bir deyim aslında ama benim durumumda bu gerçekten doğru. So devotees are here. Adananlar you buradalar. know devotees here? Buradaki adananları No, tanıyor this is my musun? first day here. Oh, it's your time first time here. Benim buradaki I see. ilk günüm. So Nrsimha Krishna is here. Nishinga Krishna var burada. He can guide you. Sana rehberlik yapabilir. That's very good. Someone's coming for the first time. They will say, I want to love God. Bu çok iyi. İlk defa geliyorsun buraya ve Tanrı'yı sevmek istediğini söylüyorsun. You are a rare soul. Sen çok nadir bir ruhsun. You came to this position after many births. Birçok doğum sonrası bu duruma geldin. Reincarnation is a fact. Reenkarnasyon bir gerçek. After many births, one can come to the situation of thinking how I can love God. Birçok doğumdan sonra bir kişi Tanrı'yı nasıl sevebilirim düşüncesine gelebilir ancak. But thinking about it is not the same as actually loving God. We have to take the process. Ama bunu düşünmek, Tanrı'yı sevmek de aynı şey değildir. Bu süreçten geçmemiz gerekir. So yeah. You please see. O yüzden Nishinga Krishna. lütfen Nishinga Krishna'yı gör. Hmm. Thank you very much. Thank you. Anything else? Başka bir şey? Vishnu Shakti Prabhu bir şey söyleyecek. All right. Do you want to ask? She's got the mic. You want to ask a question? No. Has to go from Ruski to English to Turkish. Maharaj, please accept my obeisances. Большое спасибо вам за лекцию. Thank you so much for your class. Я тоже, если позволите, расскажу пару историй коротких, в которых Кришна проявляется, особенно проявляется. I want to tell a little story where Krishna reveals himself, if you allow. What do you say? All right. Does everyone want to hear a long story about how Krishna reveals Вы himself? хотите услышать историю здесь и все? Он спрашивает, как бы. Если есть время. If we have a time. If we have the time, because it's long and then it gets translated from Russian to English to Turkish, Мы можем, если это so it что-то becomes longer. длинное, то мы можем, конечно, перевести текст, перевести ему. He says that it's a short story. You can write also. Вы можете мне также написать. It's very good to write your realizations. Очень хорошо писать. Writing makes them more clear in your own mind. Krishna'nın kendini gösterdiği bir hikayeyi anlatmak istiyorum dedik. Kısa bir hikayeyi. Maharaj da bunları yazarsan bu da iyi olabilir dedi. Çünkü yazdıkça bir şey daha netleşiyor kafamızda, kendi kafamızda. I get so many letters from Russian devotees. None of them are short. Ben Rus adananlardan birçok mektup alıyorum. Hiçbiri kısa olmuyor. They're very, very expressive people. Onlar çok kendilerini ifade eden kişiler yani. So can he continue telling the story or? Yeah, you say. Siz söyle, Nesma Prabhu sen You're the söyle. boss here. What is it? That's what I'm saying. Russian short means it's like a Russian winter. It goes on forever. Ruslar için kısa, Rus kışı gibi bir şey oluyor. So he's saying that in 2008 when he went to Harinam. 2008'de Harinam'a gitmiş. Where? Nerede? Sibirya'da. Krasnoyarsk. Krasnoyarsk. Sibir, yeah. Sibirya'da.
So there was a person who was coming to Harinam. Orada bir Harinam'a gelen bir kişi vardı. Обычно приходил с банкой пива. Usually he would come with a can of beer. Genelde bir bira şişesiyle gelirdi. Одну руку он упирал в бок, He was holding one of his hand on his side of the body, пил пиво. Bir eli bir tarafta duruyordu, yani belinde. and he would with his hand he would drink the beer. Ve diğer eliyle de bira içiyordu. Когда пиво заканчивалось, And when the beer would finish, Ve bira bittiği zaman da он бросал в нас эту банку. he would throw that can into us. bu boş bira şişesini bize fırlatıyordu. Однажды он за это попал в милицию, в полицию. He was caught by the police Polis because of this, polis de onu yakalamıştı bundan dolayı. Его не было 2 недели. and he disappeared for 2 weeks. 2 hafta boyunca gözden kayboldu. But then he came back again. Ama sonra tekrar geri geldi. И попробовал поговорить с нами. He started trying to talk to us. Ve bizimle konuşmaya çalışmaya başladı. Он брызгал слюной от ярости. He was literally spitting by saying some bad words. Ve küfürler söylüyordu. Ругался. He was using not so good words onto us. Pek iyi sözler söylemiyordu bize. Но в конце концов он стал преданным. But finally he became a devotee. Ama en sonunda adanın oldu. У нас в России есть поговорка. So we have a saying: Bir değişimiz var. whatever you fight with, you will get into this. Yani, Whatever you fight against, you will get onto it. yani neyle savaşırsan o haline geleceksin, o şey olacaksın. Вторая история случилась на Санкиртане. And the second story, it happened in Sankirtana, İkinci hikaye de Sankirtan'da oldu. Где Господь Чайтанья показал мне, что значит преданность. where I saw what is to be a devotee. The Lord Chaitanya showed me what is it. Sorry. Oh, it was. I'm sorry. So the second time it was in where Lord Chaitanya basically he showed me how to be a devotee. So in his experience. Benim ikinci deneyimde de Rab Chaitanya bana nasıl bir adanın olacağını gösterdi. We were distributing books, house by house, flat by flat. Bir evden bir eve giderek kitap dağıtıyorduk. And I had to fight for Bhagavad Gita at some point. Ve bir noktada Bhagavad Gita için savaşmak zorunda kaldım. А мне пришлось драться. I had to fight literally with the person, O kişi de yani the gerçekten owner of kavga etmek that zorunda kaldım. with the owner Literally? of that apartment. Literally? Fight. He was distributing books, Bhagavad Gita, and then at some point there was something that he had to fight to kind of. He had to protect Bhagavad Gita. Bir noktada yani kitap dağıtırken Bhagavad Gita'yı korumak için savaşmak zorunda, kavga etmek zorunda kalmış. В конце концов, я получил свою книгу обратно. Uh, Большим трудом. Ее хотели порвать. the person wanted to tore up the book. I guess the owner of that apartment, he wanted to tore up the book, but finally, eventually, he managed to save Bhagavad Gita, basically. Yani o dairenin sahibi olan kişi, orada oturan kişi Bhagavad Gita'yı yırtmak istemiş ama Prabhu onu korumayı başarmış sonunda. Но, по крайней мере, он прикоснулся к But I am happy because he actually, at least he touched Bhagavad Gita, which is also a mercy. Ama mutluyum çünkü en azından Bhagavad Gita'ya dokunmuş oldu. Bu da bir merhamet. Но соль истории в другом. But the point of the story is in something else. Ama buradaki hikayedeki önemli nokta başka bir şey. We should finish. When I went out of that building, the person, he came after me. He was running after me to fight with me. Binadan çıktığımda adam arkamdan geldi benimle kavga etmek için, beni dövmek için. And I was ready. Ben de hazırdım. Но преданная, которая была рядом со мной, почему-то начала читать Махамантру. And I had another devotee, Mataji, next to me. She started chanting. Ve benim yanımda bir mateci vardı, o da mantra söylemeye başladı. Я не понимал, зачем она это делает. And at that point, I didn't understand why would she do that. Ve o an niye bunu yaptığını anlamamıştım. Ведь сейчас предстоит драка.
because now there is a fight that supposed to get into. Çünkü ben kavga etmek üzereydim. And then only after that situation, I realized that she is actually a real devotee, not me. Ve o durumdan sonra anladım ki esas hani adanan o, ben değilim. Because she referred to Krishna at that point. Çünkü o an Krishna'yı hatırladı. Jai Hare Krishna. Jai. Hare Krishna. Sankirtan Yagya ki jai. Jai. Srila Prabhupada ki jai. Gaur Premanande. Haribo. Jai. So do you want to do some more kirtan? Yes. But I should go, huh? Is it? Okay. Because I have to go to Kazan tonight. Çünkü benim bu akşam ayrılmam gerekiyor Kazan'a. Gidiyorum. Great. Prasadam da var Adananlar için. Prasade sarva dukhanam anerasya upajayate. All distress goes away by prasad. Prasad onurlandırdığımızda bütün kaygılar ortadan kalkar. Sıkıntı. It's there in Bhagavad Gita. Bu Bhagavad Gita'da.